Herkese merhaba. Bu videoda Tetabot altcoin karşılaştırma tablolarını detaylı olarak inceleyeceğiz. Altcoin piyasasında yatırım yapmak için coin seçimi yaparken olaya daha bilimsel metotlarla yaklaşmak isterseniz bugün anlatacağım tabloları çok seveceksiniz. A'dan Z'ye Tetabot videosunda tablolardan yüzeysel olarak bahsetmiştik. Ancak bu videoda bu konuyu çok daha detaylı ele alacağız. Tetabot coin karşılaştırma tablolarıyla piyasanın arka planındaki dinamiği size gösteren veriler sunuyoruz. Bu verilerle piyasadaki genel algı, riskli işlemlerin yönü, alım ve satımların gücü ile ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Açık pozisyonlardaki değişim, balina hareketleri, vadeli ve spot arasındaki uyumsuzluklar gibi birçok veriyi basitleştirip tablolar haline getirdik. Şimdi verilerin hepsini tek tek inceleyeceğiz ve ne anlama geldiğini yorumlayacağız. Bu tabloları kullanarak hem Bitcoin hem genel piyasa durumu hem de yatırım yapılabilecek altcoin'lerin seçimi anlamında fikir sahibi olabileceğiz. Tabii şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. Burada Tetabot bize sadece veri sunuyor. Asla al-sat tavsiyesi vermiyor. Bu videoda zaten hangi verinin ne anlama geldiğinden ve mantığından bahsedeceğim. Bu verileri nasıl kullanacağınız, yatırım kararlarınız ve stratejileriniz tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Şimdi Matrix bölümüne geliyoruz. Burada 3 adet temel başlığımız olduğunu görüyorsunuz. Futures Matrix, Volume Matrix ve Net Long Short Matrix şeklinde. Her başlıkta da 2 tür olduğunu görüyorsunuz. Burada sol taraftaki bölüm tüm coinleri ilgili metriklere göre sıralayıp karşılaştırıp seçim yapabileceğiniz bir bölüm. Sağdaki bölümler ise tek bir coin'in tüm metriklerini aynı tabloda inceleyebileceğimiz bölümdür. Şimdi Futures Matrix yani vadeli piyasa metrikleri, Open Interest, Long Short oranları gibi vadeli piyasa ile ilgili tablolar içerir. Volume Matrix daha çok hacimsel değişim bilgilerini, hacim bazlı vadeli spot karşılaştırmaları ile ilgili tablolar içerir. Net Long Short Matrix ise vadeli piyasalardaki riskli pozisyonların yönleri ile ilgili bize veri sunan tablolardır. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle vadeli metrikleri sıralama tabloları ile başlıyoruz. Futures Matrix'e gidiyorum. Burada 10 adet kısaltma var ve her kısaltmanın anlamı burada bu şekilde yazılı. İlk metriğimiz olan Open Interest ile başlayalım. Şimdi A'dan Z'ye Tetabot isimli videoda Open Interest'i çok detaylı olarak anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz o videoya mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videoda anlatacağım aslında tüm metrikleri ve verileri zaten grafikler üzerinde o videoda anlatmıştım. Biraz uzun bir video ama Tetabot'u ve kripto para piyasasını anlamak için oldukça güzel bir video olduğunu düşünüyorum. A'dan Z'ye Tetabot videosunun linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi burada Open Interest'ten kısaca bahsetmek gerekirse Open Interest açık pozisyon miktarını gösterir. Yani aslında bu hacimsel bir metrik olsa da kabaca ne kadar açık pozisyon varsa o kadar çok pozisyon açan insan vardır demek de çoğunlukla doğru olacaktır. Açık pozisyon piyasada ne kadar fazlaysa da volatilitenin o kadar yüksek olmasını bekleyebilirsiniz. Piyasadaki likidite de aslında o kadar fazladır. Burada Open Interest verisine göre piyasadaki tüm coinlerin sıralamasını görebilirsiniz. Şu an son değerler seçili ama bu değerlerin son 1 saat, 4 saat, 1 günlük ve 1 haftalık aralıklarda son değerlerinin Z skorlarını da görebilirsiniz. Örneğin bir günlüğe tıkladığımda bu tablo bize son 1 gün içerisinde Open Interest değeri en çok artan coinleri bize gösteriyor. Şu an gördüğünüz gibi mesela Doge Open Interest değeri kendi normaline göre en çok artan coin diyebiliriz. Burada hatta all yaparak hepsini bir arada da görebilirsiniz. Son değerleri ve bu zaman aralıklarındaki Open Interest değişimlerini Z skor olarak görebilirsiniz. Örneğin tekrar bir güne gideyim. Burada büyükten küçüğe doğru sıralı. Şu şekilde küçükten büyüğe doğru da sıralayabilirsiniz. Yani Open Interest değeri en çok düşmüş coin'i de arıyor olabilirsiniz. Bu şekilde sayfaları değiştirebilirsiniz. Tekrar başa gelebilirsiniz. Şimdi burada Z skor değerlerini veriyoruz gördüğünüz gibi. Büyükten küçüğe tekrar sıraladım. Z skor nedir diye sorabilirsiniz. Z-score aslında bir standartlaştırma işlemi. Hesaplanma formülünü de hemen göstereyim. Hesaplanma formülü de şu şekilde. Burada mesela Open Interest tablosunda Z-score hesaplarken son değeri alıyoruz. Bu X bizim son değerimiz oluyor. Son Open Interest değerimiz. Bir günlük bakıyorsak bir günlük zaman aralığındaki Open Interest değerlerinin ortalamasını alıyoruz. Son değerden ortalamayı çıkarıyoruz. Yine bir günlük aralıktaki standart sapmaya bölüyoruz. Bu şekilde Z değerini elde ediyoruz.
Hangi zaman aralığını kullanıyorsak ortalamayı ve standart sapmayı o zaman aralığında hesaplıyoruz. Ama son değer hepsinde aynı zaten. Bu işlemi yaparak veriyi standartlaştırıyoruz. Yani bu metrik özelinde mesela bütün coinleri birbiriyle kıyaslayabiliyoruz. Coinlerin open interest değerleri kendi normallerine göre ne kadar artmış. Burada belki standart sapma biraz kafa karıştırıyor olabilir. Standart sapma aslında verilerin ortalamadan ne kadar saptığını gösteren bir metrik. Yani standart sapma çok yüksekse, hani çok uç değerlerde yoksa çok volatil bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada biz z-score alarak aslında şunu buluyoruz. Son değer ortalamadan kaç standart sapma uzakta? Z-score değeri eğer 0 ise son değer ortalamaya eşit demektir. Z-score değeri eğer 1 ise son değer ortalamadan 1 standart sapma yukarıda demektir. Burada gördüğünüz gibi 4. Bu da demek oluyor ki Doge'de open interest değeri son bir günde ortalamadan 4 standart sapma kadar yukarıda. Yani aslında kendi normaline göre oldukça yüksek bir artış göstermiş demektir. Ya da başka bir deyişle herhangi bir veri için anormal bir artış ya da azalış durumu var mı? Bize bunu gösteriyor. Z-score'la bunu görüyoruz ve Z-Score'la dediğim gibi veriler karşılaştırılabilir hale geliyor. Farklı coinleri aynı metrikte karşılaştırabileceğiniz gibi şuradan görebileceğiniz şekilde farklı zaman aralıklarında da tek bir coin'in verilerini kıyaslayabilirsiniz. Yani burada örneğin Riff'e baktığınızda bir günlük Z-Score değeri 3.3 iken 1 saatlik 1.1 olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada son bir gün içerisinde open interest değerinin de bir yükseliş trendinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Tablonun en altında tüm coinler için ortalama değeri görüyorsunuz. Yine standart sapmayı da tüm coinler için aynı şekilde görebiliyorsunuz. Yani burada dikkatinizi çeken bir coin varsa piyasa ortalamalarına bakarak farklı yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki metriğe geçelim. Global Long Ratio. Bu metrik Binance Futures'ta yer alan, vadeli işlem yapan ve açık pozisyonu olan tüm traderların hesap sayısı bazlı long oranını bize gösterir. Buradaki last değer, yani son değer, yüzdesel olarak long oranını bize gösteriyor. Yine 4 tane Z-score değerimiz bu zaman aralıklarındaki değişimleri bize gösteriyor. Mesela şöyle bir günlük bakalım. Buradaki en yüksek değerlerin son bir gün içerisinde long oranı en çok artan coinler olduğunu söylemek mümkün. Bu da tabii aslında bu coinler için risklerin arttığını bize gösteriyor. Küçükten büyüğe sıralayınca bu coinlerde mesela son bir gün içerisinde short oranı en çok artan coinler. Tekrar büyükten küçüğe sıralayayım. Bir sonraki metriğimize geçiyoruz. Top Long Ratio metriği. Bu metrik Binance Futures'ta en yüksek bakiyeye sahip olan %20'lik dilimde yer alan ve açık pozisyonu olan traderların long short dağılımını yine hesap sayısı bazlı olarak bize gösterir. Tabi burada şu an Z-score değerlerini görüyoruz. Son değerleri alarak burada top traderların long oranlarına göre sıralama yapabiliriz. Aşağıdan yukarı doğru sıraladığımızda da aslında en çok short açılan coinleri görebiliriz. Fakat tabi burada bir coinde shortlar fazla diyebilmek için %50'nin altında olması gerekiyor long oranının. Sadece 2 coin'de aslında shortların daha fazla olduğunu görebiliriz. Biri de Bitcoin tabi. Şimdi bir sonraki metriğe geçeceğim. Top Long Position Ratio. Burada yine bir önceki metriğe çok benzer. Aynı top traderların bu sefer pozisyon bazlı long oranını görüyoruz. Burada küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Şu an büyükten küçüğe doğru hale getireyim. Burada top traderların pozisyon bazlı en çok long açtığı coinleri görüyorsunuz. Yine buradan Z-score değerlerine de ulaşabilirsiniz. Bir hafta, bir gün. Örneğin son 4 saatte top traderların long pozisyonlarını en çok arttırdığı coinler bu şekilde karşınıza çıkabiliyor. Buradan genel ortalamayı da görebiliyorsunuz. Son 4 saatte top traderların longa yöneliminin artıyor olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi bir sonraki metrik olan VRD'ye geçelim. Yani Whale Retail Delta. Bu çok sevilen bir metrik. Ben de seviyorum. Şimdi last değere geçerek, yani son değere geçerek incelemeye başlayalım. Bu metrik yine Binance Futures'taki %20'lik dilimde olan top traderların long pozisyon oranı ile tüm traderların long oranının farkını alarak oluşturuluyor. Yani burada en yüksek değere sahip olan coinlerde, yani şu an büyükten küçüğe sıraladık zaten. Bu coinlerde top traderlar tüm traderlara göre daha fazla long eğiliminde diyebiliriz. Yani kaba tabirle şöyle diyebiliriz. Balinalar küçük yatırımcıya göre daha fazla long açmışlar.
bu coinlerde. Şimdi bundan önceki metriklerde top traderların long short oranlarını, pozisyonlarını inceliyorduk. Ancak bu metrikte top traderlar ile diğer traderların davranış farklarını artık yakalayabiliyoruz. Hatta şurada ortalama ve standart sapmaya bakarak top traderların genel tüm traderlara göre ortalamada nasıl pozisyonlandığı ile ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Bunu tabii küçükten büyüğe sıraladığımızda da bu coinlerde de top traderların genel traderlara göre daha fazla short eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki metriğimiz top global long diff. Bunu hemen büyükten küçüğe sıralayayım. Bu aslında value retail ratio'ya benzer bir metrik. Yani aynı mantıkta üretilmiş bir metrik. Top traderların hesap bazlı long oranı ile global traderların hesap bazlı long oranı farkını aslında bize veriyor. Burada yine bu değer büyükten küçüğe doğru sıralandığında top traderların hangi coinlerde globale göre daha long'da olduğunu, küçükten büyüğe doğru sıralandığında da hangi coinlerde globale göre daha short'ta olduğunu görebiliyoruz. Tabi Z-score değerlerini de görebiliyoruz. Örneğin bir günlük yapıyorum. Yani bu arada burada belki şöyle bir sorunuz da olabilir. Son değer varken neden Z-score değerlerine bakmam gerekebilir diye düşünebilirsiniz. Z-score değeri aslında ilgili zaman aralığındaki değişimi gösteriyor. Yani son değerlere baktığınızda örneğin SCR için değer belki çok uzun zamandır 8.5 ve coin'de hiçbir hareket yok diyelim. Bilmiyorum açıkçası grafiğini şu an. Ama Z-score açısından baktığınızda tabi burada şu an SCR yok ama hani burada olduğunu varsayarsak Z-score açısından baktığınızda bir günlük zaman aralığında bu değer nasıl değişmiş bunu görüyoruz. Aslında bu kısım bizim için daha önemli. Son bir günde ya da son bir haftada bu coin özelinde top traderlar ne düşünmüş, nasıl pozisyonlanmış bunu görüyoruz. Yani last değer yani son değer o metriğin anlık olarak son değerini bize gösterirken Z-score değerleri ilgili zaman aralığında nasıl değiştiğini bize gösteriyor diyebiliriz. O açıdan tablo sistemindeki tüm metrikleri ben kendi adıma Z-score'la yorumluyorum. Diğerlerine sadece ekstra bilgi olarak bakıyorum. Şimdi tekrar devam edelim. LFR metriği Last Funding Rate yani bildiğiniz funding rate aslında. Tabi 8 saatte bir olan gerçekleşmiş funding rate değil, hesaplanan son funding rate değeri. Funding rate vadeli piyasalardaki fiyat ile spot piyasa arasındaki fiyat farkını eşitlemeye çalışan bir mekanizmadır. Yine A'dan Z'ye TetaBot videosunda bunu daha detaylı anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Hani burada kabaca şunu söyleyebilirim. Vadeli piyasalarda çok fazla long iştahı varsa, çok fazla long varsa fiyat spot'a göre daha yukarı gidebiliyor ve arada bir fiyat farkı oluşuyor. Funding rate'de aslında örneğin long fazlaysa longculardan bir miktar shortçulara ödeme yapması beklenerek aslında insanları short'a teşvik ediyor ve bu sayede fiyat farkı eşitlenmeye çalışılıyor. Tabi burada bizim için önemli olan şey şu. Funding rate ne kadar yüksekse o kadar o coin'de long baskısı var demek. Şimdi son değerlere de bu şekilde bakabilirsiniz. Burada son değerlerde sadece şunu söylemek istiyorum. Daha anlaşılır görsel için biz funding rate değerlerini 1000 ile çarparak veriyoruz. Hani bu değerler o yüzden kafa karıştırmasın. Normalde funding rate genel olarak çok daha küçük bir değer oluyor. Yine 4 saatlik, 1 saatlik, 1 haftalık funding rate değişimlerine bu şekilde bakabilirsiniz. Funding rate'i örneğin son bir haftada en çok artan coinler aslında bir nevi en çok long açılan coinlerdir. Tam tersi şekilde de yine funding rate'i en düşük coinleri de bu şekilde görebiliriz. Burada funding rate'e benzer iki metrik daha var. Birisi fiyat premiumu, price premium ama bu fiyat premiumu features'la spot arasındaki fiyat farkını bize veriyor. Bu da aslında funding rate ile çok benzer bir mantık. Bu fiyat farkı örneğin yukarıdan aşağı sıraladığımda şu an bir haftalık Z-score değerini gösteriyor. Son değerlere geçelim. Mesela fiyat farkı en yüksek olan coin şu an KDA. O da 10.000'de 38 bir fiyat farkı var. Spot fiyatla vadeli fiyat arasında. Yine küçükten büyüğe sıralayarak da inceleyebilirsiniz. Z-score olarak da baktığınızda son bir gün içerisinde fiyat farkı en çok artan coinleri bu şekilde görebilirsiniz. Bu metrik de aslında buna çok benzer. Bu da price premium ama burada vadeli fiyatla endeks fiyatı arasındaki farkı baz alıyoruz. Index price dediğimiz endeks fiyatı büyük borsalardaki fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak oluşturulan fiyat.
Yani bir öncekinde Binance Futures'taki fiyatla Binance Spot'taki fiyatı karşılaştırırken bu tarafta Binance Futures'taki fiyatı tüm borsalardaki ağırlıklı ortalama fiyata göre kıyaslıyoruz. Yani bu 3 metrik aslında birbirine çok benzer bilgileri sunan metrikler. Sadece farklı bakış açılarıyla sunuyorlar. Şimdi belki funding rate varken neden ekstra olarak fiyat premiumlarına bakıyoruz da diyebilirsiniz. Funding rate'te fiyat farkı belirli bir aralığın içindeyse funding rate'in değeri sabit oluyor ve funding rate hesaplanırken yine hareketli bir ortalama kullanılıyor. O yüzden daha yavaş değişen bir veri. Bazı noktaları funding rate ile kaçırabiliyoruz ama bazı durumlarda da çok daha kullanışlı olabiliyor. Buradaki fiyat premium verileri biraz daha hızlı değişen ve aradaki fiyat farkını daha hızlı yakalayabileceğiniz veriler olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi hepsinin amacı vadeli piyasa ile spot piyasa arasındaki sapmaları bize göstermek. Bu sapmaların aşağı ya da yukarı olarak çok fazla olduğu coinlerde anormal durumlar olduğunu söylemek mümkün. Kendi stratejinize göre bu durumları tespit edip değerlendirip işlem açabilmeniz mümkün. Örneğin fiyat premiumu en düşük olan coinler, şöyle sıralayalım, en fazla shortlanan coinlerdir diyebiliriz. Bir boğa piyasasındayken mesela bu coinlerde açılmış bu shortların patlamasıyla fiyata yakıt etkisi göstererek çok fazla yükselmesi beklenebilir. Tabi böyle bir stratejide open interest başta olmak üzere birçok diğer veriden de onay alınması başarıyı arttıracaktır. Ama böyle bir düşünce stratejimizin bir parçası olabilir. Son olarak top traderların ortalama pozisyon büyüklüğü deltasını gösteren bir metrik var. Şöyle yine son değere gelelim. Büyükten küçüğe sıralayalım. Bu da aslında ilk 6 metrikle aynı grupta yer alıyor. Bu değerin pozitif olması top traderların long pozisyonlarının shortlara göre ortalamada daha büyük olduğunu bize gösterir. Negatif olmasa tam tersini gösterir. Z-score değerlerine baktığımızda Z-score değeri eğer pozitifse benzer şekilde top traderların long pozisyon büyüklüklerini arttırdığını bize gösterir. Örneğin bu coinlerde bir günlük Z-score baktığımız için son bir günde top traderlar long pozisyonlarını arttırmışlar demek oluyor. Bu durumun en çok gerçekleştiği coinlerde bu şekilde. İsterseniz küçükten büyüğe doğru da böyle sıraladığınızda top traderların short büyüklüklerini en çok arttırdıkları coinleri bu şekilde görebilirsiniz. Vadeli metrikler bu şekildeydi. Şimdi ana menü. Şimdi bir de vadeli metriklerde tüm bu metrikleri tek bir coin için bir tabloda da görebiliyoruz. Şu şekilde örneğin Arbitrum seçeyim. Burada son değerleri, piyasa ortalamasını ve piyasa standart sapmasını tüm metrikler için görebiliyoruz. Metriklerimizin değeri ne, piyasa ortalaması ne, piyasa ortalamasına göre standart sapmanın neresindeyiz bunu görebiliyoruz. Son değerler olarak görebildiğiniz gibi tabii ki Z-score değerleri olarak da bu şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin son bir haftada genel piyasa nasıl değişmiş? Arbitrum'un verileri genel piyasaya göre nasıl değişiyor? Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Hepsini birden de bu şekilde yine görebilirsiniz. Şimdi hacim metriklerinden devam etmek istiyorum. Burada hacim metriklerimizi bu şekilde görüyoruz. Şimdi bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şöyle ilk metriğimizden başlayalım. Şimdi ilk metriğimiz fiyat. Tüm coinlerin Z-score ile standartlaştırılmış şekilde ilgili zaman aralığındaki fiyatları bu şekilde görebiliyoruz. Şöyle bir gün yapabilirim. Bir hafta yapabilirim. Hacim metriklerinde Z-score'un yanı sıra yüzde değişimleri de görebiliyor. Şuradan yüzde değişimlere bastığımızda bu metriklerin yüzdesel olarak ne kadar değiştiğini ilgili zaman aralıklarında bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi hacim tablolarında son değer yok. Çünkü bu tablolardaki veriler son değerlerden çok verilerin nasıl değiştiğini bize gösteren tablolar olarak tasarlandı. Yani hacimsel veriler tek bir anda bir değere sahip olan verilerden çok belirli aralıklarda hesaplanan veriler olduğundan bu yaklaşım buraya daha uygun oluyor. Şimdi ikinci metriğimiz open interest değişimi. Bu aslında vadeli tablolarla aynı. Sadece burada ekstra olarak bu verinin yüzdesel değişimini de görebiliyoruz. Burada olduğu gibi Z-score'a geçtiğinizde vadeli tablolardaki Z-score değerleriyle aynı. Bir sonraki metriğimiz spot volume yani spot hacim. Burada spot piyasadaki hacmin değişimini hem Z-score hem de yüzdesel olarak görebiliyoruz. Buradaki örneğin son bir saatteki yüzdesel hacim değişimlerini görmek istediğinizde hacmi yüzdesel olarak en çok artan coinleri bu şekilde görebilirsiniz. Hacmi düşen coinleri de yine bu şekilde görebilirsiniz.
Şimdi bu hacim metriklerinde yüzdesel değişim hesaplarken de şöyle bir mantık uyguluyoruz. Örneğin 1 saatlik aralık seçilmişse son 1 saatin hacmi ile bir önceki 1 saatin hacmini karşılaştırıp yüzdesel değişimini hesaplıyoruz. Bu tablodaki ilk 2 metrik dışındaki diğer 6 metrikteki yüzdesel değişimler tamamen bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi bir sonraki metriğe geçelim. Futures Volume. Vadeli piyasadaki en çok hacmi artan coinleri bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi biraz daha hızlı geçiyorum burayı. Hacim metriklerinin coin bazlı versiyonlarında yine bunları konuşacağız. Bir sonraki metriğimiz Spot Market Buy Volume, yani spot piyasadaki market buy oranındaki değişimi bize gösteren metrik. Market buy hacmini total hacme bölüyoruz. Buradaki orandaki değişimi bize gösteren bir metrik bu. Büyükten küçüğe bu şekilde sıraladığımızda burada yüzdesel değişimi görüyoruz şu an. Bu coinlerde spot piyasadaki market alım baskısı artıyor diyebiliriz. Yine Z-score olarak bakabiliriz. Burada gördüğünüz gibi coinlerde market alım hacmi market satım hacmine göre artıyor diyebiliriz. Yani birileri bu coinlerde iştahlı bir şekilde alım yapıyor diyebiliriz. Özellikle birden büyük değerler için söylemek mümkün. Tam tersi durumu da küçükten büyüğe sıralayarak yine gözlemleyebiliriz. Yine piyasa ortalaması ve standart sapmasını da buradan görebiliyoruz. Aynı metriğin vadeli piyasadaki şeklini de görebiliyoruz. Bir sonraki metriğimiz vadeli piyasa ile spot piyasanın hacim oranlarına göre coinleri karşılaştırabileceğimiz bir metrik. Burada bu metrik özelinde yüksek değere sahip olan coinlerin vadeli piyasadaki hacmi spot piyasaya göre artıyor diyebiliriz. Son metriğimiz de yine vadeli piyasa ile spot piyasayı market alım hacim oranlarına göre oranlayarak karşılaştıran bir metrik. Şimdi bu metriklerin coin bazlı tablolarına bakalım. Ana menüye geliyorum. Matrix, Coin Volume Matrix'e tıklıyorum. Arbitrum seçtim. Bu arada Arbitrum yatırımım yok. Çok sevilen bir coin olduğu için onu seçiyorum genelde. Hani bu da yatırım tavsiyesi gibi algılanmasın lütfen. Bu tabloda bir coin için tüm metrikleri bir arada görebiliyoruz. Bunları bir arada görerek aslında hacimsel anlamda coin'in durumu ile ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. Örneğin bir günlük açayım. Z-score değerlerine bakıyorum. İsterseniz yüzde değişime de bakabilirsiniz. Ben genelde Z-score tercih ediyorum. Şimdi bu metriklere bakarak Arbitrum'un durumunu inceleyebiliyoruz. Arbitrum'un fiyatı şu an son bir günde artış göstermiş. Genel piyasa ortalamasına göre aslında iyi bir artış göstermiş. Ama tabi standart sapmanın 1 olduğunu düşünürsek çok daha fazla artış gösteren coinlerde olduğunu söylemek mümkün. Open Interest'i normal piyasa ortalamasına göre biraz fazla artmış. Yani bu da vadeli tarafta aslında insanların bu coin'de işlem açma isteğinin fazla olduğunu bize gösteriyor. Hacminin hem spot tarafta hem de vadeli tarafta azaldığını görebiliyoruz. Spot'ta satışların yoğunlaştığını buradan yine yorumlayabiliriz. Vadeli tarafta spot'taki kadar bir satış olmadığını söyleyebiliriz. Burada open interest artarken vadeli taraftaki hacim de spot'a göre artış göstermiş. Bu son metrikten de aslında vadeli taraftaki market alım iştahının spot'a göre daha fazla olduğunu görebiliriz. Open interest'in artması, vadeli tarafta market buy emirlerinin spot'a göre daha fazla olması, spot'ta satışın ortalamaların çok üstünde olması tabi biraz dikkat edilmesi gereken bir durum. Yani tabi burada çok kaba bir yorum yapabiliyoruz. Asıl yorumu ve analizi yapmak için bu metrikleri grafik üzerinde incelemek de gerekiyor. Tetabot, Footplot, Wallplot, Fuzzplot ve LS plotlarla bu verilerin hepsini çok daha fazlasını detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ama burada göstermeye çalıştığım herhangi bir coin'i bu şekilde tüm metriklerini bir tabloda görerek genel anlamda kabaca o coin'in durumuyla ilgili bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Şuradan all dediğim zaman aslında zamansal olarak da coin'in durumunu inceleyebiliriz. Son bir günde nasıldı, son bir saatte nasıl değişti? Yani bu tamamen sizin stratejinize kalmış bir durum. Şimdi son olarak ana menüye geliyorum. Net long short metriklerini inceleyeceğiz. Burada 4 tane metriğimiz var. Birincisinden başlayalım. Şimdi net long short metriği aslında bizim kendi oluşturduğumuz bir metrik. Yüksek riskli likidite bırakan long ve short pozisyonlarını tespit etmeye yönelik oluşturulmuş bir metrik. Bu veri tabi long short deyince
normal long short oranlarından yapısal olarak çok farklı. Daha hacimsel bir veri. Yani bu metriği oluştururken hacim verileri, open interest gibi verileri çok düşük zaman dilimlerinde inceleyerek hesaplıyoruz. Footplot'larda da zaten grafiksel olarak bu veriyi inceleyebilirsiniz. Burada aslında bu 4 metrik de net long short delta metriğini çeşitli farklı açılardan anlamamızı sağlayan metrik. Şimdi ilk metriğimiz net long short delta, yani normal footplot'larda gördüğümüz verinin ilgili zaman aralığındaki toplanmış değeri. Tether bazlı olarak longlardan shortlar çıkarılmış ve elde edilen değerler bu şekilde tablo haline getirilmiş. Burada gösterilen değerler eğer pozitifse tether bazlı olarak o kadar yüksek likidite bırakan long işleminin olduğunu bize gösteriyor. Tabi buradaki değerlerin de bir tahminleme verisi olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu veri negatifse, bu şekilde küçükten büyüğe sıraladım, tam tersi olarak yüksek likidite bırakan short işlemlerinin fazla olduğunu bize gösteriyor. Ben aslında kendi adıma tether bazlı olarak bu veriye pek bakmıyorum ama yine de fikir vermesi açısından tercih edilebilir. Bir sonraki metrik ZNL. Büyükten küçüğe sıralayayım. ZNL bu net long short delta verisinin z-score değerini bize gösteriyor. Coinleri karşılaştırmak için bu seçenek çok daha iyi diyebiliriz. Yüksek değerler o zaman aralığında yüksek riskli long pozisyonların fazla olduğunu, düşük değerlerde yüksek riskli short pozisyonlarının fazla olduğunu bize gösteriyor. Bir sonraki metrikte aslında aynı verinin long short olarak yüzdesel dağılımını bize gösteriyor. Şöyle büyükten küçüğe sıraladığımızda örneğin bu coin'de %82 net long, %18 net short var anlamına geliyor. Yani dediğim gibi tamamen aynı verinin farklı bakış açılarını içeriyor. Son metriğimiz de net long short delta verisinin o coin'in open interest değerine bölünmesiyle elde edilen bir değer. Yani coin'in open interest'ine göre aslında değeri normalize ediyoruz gibi de düşünülebilir. Dediğim gibi tek bir verinin aslında 4 farklı gösterimini burada görüyoruz. Hangisini nasıl kullanacağınız tamamen sizin stratejiniz ve bakış açınızla alakalı. Ancak şunu söylemek istiyorum. Ben bu veriyi çok önemsiyorum. Zaten o yüzden sırf bunun için ayrı bir tablo bölümü oluşturduk. Bir de bu veriyi önemsiyorum çünkü yaptığımız algoritmik back testlerde çok iyi çalışıyor. Bunu da söylemiş olayım. Sadece burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. O da net long short delta ile ilgili analiz yaparken mutlaka ama mutlaka spot taraftaki market alımlar ve CVD incelenmeli. Ya da tablo bazlı inceleme yapıyorsanız spot market buy ve vadeli market buy değerleri incelenmeli. Çünkü spot taraftan fiyatı ileri süren istekli alımlar geliyorsa yüksek riskli ya da yüksek likidite bırakan diye tabir ettiğimiz longlar ne kadar fazla olursa olsun fiyat o likiditeye yönlenemeyebiliyor. Ama spot tarafta daha dengeli bir alım satım durumu varsa net long ve shortların aşırı arttığı durumlarda fiyatın ters yöne hareketlenmesi oldukça olası bir durum olabiliyor. Tabii bunu özellikle Bitcoin için diyorum. Altcoin'lerde de bu şekilde çalışabiliyor ama özellikle Bitcoin için elimizde bunu gösteren net backtest sonuçları mevcut. Yine diğer tablolarda olduğu gibi bunu da coin bazlı inceleyebiliyoruz. Şöyle Coin NLS Matrix kısmında yine Arbitrum'dan gidelim. Bu şekilde tümünü tek tabloda görebiliyoruz. Tablo sistemi bu şekildeydi ancak son bir tablo daha göstermek istiyorum. O da all tabloları. All 1, all 2, all 3 yazarak tüm coinlerin ortalama metriklerini de görebilirsiniz. Şöyle örneğin all 3 yazdığımda enterlıyorum. Bunun için ayrı bir buton yapmadık. Sadece all 1, all 2, all 3 yazabilirsiniz. All 1 yazdığınızda tüm coinlerin ortalama metrik değerlerini görüyorsunuz. All 2 yazdığınızda Bitcoin hariç tüm metriklerin ortalama değerleri. All 3 yazdığınızda da Bitcoin ve Ethereum hariç tüm metriklerin ortalama değerlerini görebiliyorsunuz. Bu sayede aslında piyasayla ilgili bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Şurada tüm zaman aralıklarını da görmek istediğinizde tüm piyasadaki Bitcoin ve Ethereum hariç İşte open interest'in son değeri, işte long short oranları, balinaların pozisyonları ve ilgili zaman aralıklarındaki değişimlerini bu şekilde görebilirsiniz. Yani aslında sadece all tablolarına bakarak bile piyasayla ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bu vadeli metrikleri isterseniz hacim metriklerini ve yine net long short metriklerini tüm coinler için bu şekilde görebiliyorsunuz. Tekrar bastığımda vadeli metriklerine geliyor. Bu all tablolarını da çok faydalı buluyorum açıkçası kendi adıma. Sadece bir iki tabloya bakarak piyasadaki genel algı ne, risk iştahı ne, genel durum ne, bunu çok iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz.
anlayabiliyoruz. Evet, bu video bu kadardı. TetaBot'a ulaşım linkini aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. TetaBot'a üye olmak için ana menüden membership kısmına gelip buradaki adımları takip edebilirsiniz. TetaBot'a Telegram'dan ulaşmak için de şurada hemen göstereyim. www.tetabot yazarak Telegram'da arama yapıp TetaBot'a ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.